Что вы думаете про Турцию? Я хочу в Турцию. Arkadaşlar kısa bir mola verdik. Şehrin günün kutlamaları var yakın zamanda. O yüzden bu, hatta bugün yanılmıyorsam, kahvaltımız şöyle yol üstünde. Büfeler var. Onlardan bir tanesinde yapayım diyorum. Bu gösterilerden dolayı mobil internet kesinlikle çalışmıyor. Arkadaşlar, Volgograd'dan merhabalar. Bugün Volgograd'daki son günüm. Astrahan'a gideceğim trenle. Şimdi otelimdeyim. Otelden ayrılıyorum. Artık bir kahvaltı yapacağım ve biraz daha şehri gezerek ondan sonra yolculuğuma başlayacağım. Kaldığım otel güzeldi. Şehir merkezinde bir otel. Geceliği de 3500 ruble. Yani Türk lirasıyla 1750 lira falan yapıyor. Tavsiye ediyorum yani, bu otele eğer gelirsiniz bu taraflara, yolunuz düşerse kullanabilirsiniz. Tabi reklam değil arkadaşlar, bu herhangi bir ücret almadım kendilerinden. Tamamıyla yani kendi deneyimim arkadaşlar. Şimdi metroya bineceğim. Metroyla şeye gitmek istiyorum. Tren istasyonuna yakın bir yerde bir kahvaltı yapayım istiyorum. Metro trama bineceğim. 2 durak sonra ineceğim. Profsoyuznaya bu metronun ismi arkadaşlar ve 2 durak gideceğim buradan. Bu arada metro ücretini metronun içerisinde ödüyorsunuz. Yani dışarıda bir gişe yok. Nakit veya kartla ödeyebiliyorsunuz. Tabi Türk kartları geçmiyor burada, yine onu söyleyeyim. Buranın kartı varsa siz de onunla ödeyebilirsiniz. Burada 2 tane metro hattı var. Metro tram diye geçiyor yani. Ben şu istasyondayım, Profsoyuznaya. Şu açık kırmızı olan bir hat CT. Diğeri de CT2, koyu kırmızı olan. Спасибо. Ödemeyi de işte böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Komsomolskaya'da indim arkadaşlar. Metro gördüğünüz gibi belli bir kısım yer altından, belli bir kısım yer üstünden gidiyor. Tramvay gibi, ismi de metro tram zaten. Kahvaltımız şöyle yol üstünde. Büfeler var. Onlardan bir tanesinde yapayım diyorum. Bir poğaça alacağım yani. Hem çabuk hem de ucuz olması açısından. Bakalım. Pirok. Kartoşka diyor. Evet, pirok kartoşka var. Pirok kartoşka alayım bir tane. Aşağıda salsa var. Bakalım. Yolda yemek için bir şeyler almaya karar verdim arkadaşlar oradan. Aldım çünkü yolculuğumda bugün uzun. Yani 7 saatlik bir tren yolculuğuyla ulaşacağız. Bu sefer oturma düzenli trenlerle yolculuk edeceğim. Yataklı tren değil. Saat 4'e 10 geçe bineceğim. 11'e 10 geçe de oraya ineceğim. Yani varacağım Astrahan'a. Saat şu anda 1 çeyrek geçiyor arkadaşlar. Yani 3 saatlik bir zamanım var. O yüzden burada bir kafede oturayım. Zaman geçireyim. Video editleyeyim falan.
Привет. Dün buraları dolaşmıştım aslında. Oraya çıktım yine. Şurada güzel bir kafe var. Oraya gideceğim. Ve şehrin günü kutlamaları var yakın zamanda. O yüzden bu, hatta bugün yanılmıyorsam, buraya kontrollü bir girişle giriliyor ya da şu anlık koymuşlar. Ben şu tarafa gideceğim. Böyle dışarıda falan da oturabiliyorsunuz ama ben içeride oturacağım çünkü hava biraz serinledi artık. Hem de şöyle rahat rahat oturur bir şeyler yer içeri. Burada sandviç falan da satıyorlar. Здравствуйте. Her şey yapmış. Sandviç var. Bu sandviçlerden yiyeyim yine. Tavuklu olanından. Yine bir tavuk sandviç aldım. Mekan gayet şık ve güzel. Bir de limonata aldım. Bakın şunu göstereyim şöyle. Helal amblemli. Yani armutlu bir limonata. Seviyorum böyle şeyleri. Bakalım. Arkadaşlar bir sandviç, bir limonata 285 lira, 570 ruble. Orada şimdi Wi-Fi yokmuş. O yüzden oradan kalktım. Yemeğimi yedim. Tren istasyonuna yakın olmaya çalışıyorum. Evet, burada bir kafe var. До свидания. Arkadaşlar evet, şimdi trene doğru geçiyorum. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Bu gösterilerden dolayı mobil internet kesinlikle çalışmıyor. O yüzden Wi-Fi bulmak gerekiyor. Kafede oturdum bu sebeple. Çünkü güvenlik amacıyla yapıyorlar bunu. Mobil internet çalışmıyor. Tabi sürekli değil, böyle özel zamanlar olduğunda yapıyorlar. O yüzden bu internet durumuna tabi hazırlıklı olun. Yani hazırlıklı olun derken yapabileceğiniz pek de bir şey yok. İnternetin olduğu yerde kullanıyorsunuz, olmadığı yerde de böyle benim gibi bir şeyler yapıyorsunuz yani. Şimdi arkadaşlar artık Volgograd'a veda zamanı geldi. Burada güzel bir gezi yaptım. Keyifli bir gezi oldu benim için. Rusya Federasyonu'nun kahraman şehirlerinden, eski ismiyle Stalingrad'ı gezdik dolaştık biliyorsunuz. İşte böyle halen geçmişlerine karanfiller bırakıyorlar, biliyorsunuz, saygılarını gösteriyorlar. Gerçekten de taş üstünde taşın kalmadığı, savaşın acılarını en derinden yaşamış olan bir şehir. Ve ben de yine buradaki kayıplarını Sovyetler Birliği'nin ve Rusya Federasyonu'nun saygıyla anıyorum. Volgograd, Volga Nehri'nin kıyısında, eski ismiyle İtil Nehri, yani Türkçe ismiyle daha doğrusu İtil Nehri'nin hemen yanında kurulmuş bir şehir. Volga ve Don nehirlerinin birleştiği bölgede ve Rusya'nın en uzun şehri olarak da geçiyor arkadaşlar. Yani şehir genelini hesaba kattığınızda 60 kilometre uzunluğunda ve tüm çevresini hesaba kattığınızda yaklaşık 90 kilometre uzunluğunda oluyor. Yani herhalde dünyada böyle konumlanmış ender şehirlerden bir tanesidir diye düşünüyorum Volgograd için. Ayrılırken Volgograd'dan şunu da söyleyeyim. Bu şehir için 2 gün yeterli. Yani ama Mamayev Kurgan ve Anavatan Çağırıyor heykeli için bile buraya gelinir yani. Orayı görmek gerçekten özel, güzel bir şey. Onun dışında arkadaşlar, eğer eğlence için gelecekseniz, ben hafta içi geldiğim için çok deneyimleyemedim ama hafta sonu, yani Perşembeden Pazara kadar gelin buralara. Eğlence amaçlı, gece yaşamı için gelirseniz
Böyle bir şehir. Pahalı da bir şehir aslında yani. Pahalı derken şimdi mesela bir kahve 150 lira Türk lirası olarak. Tabi artık 150 lirada 3 euro falan yapıyor aslında. Pahalı mı denir buna da tam bilmiyorum. Ayrılmadan önce bir şöyle son bir kez Volgograd'a bir bakalım. Evet, böyle Sovyetler Birliği dönemi evleri binalarıyla güzel, gayet şık, sevimli bir şehir. Tren istasyonu şurası arkadaşlar. Karşıdaki bina. Ben şimdi bir de içecek bir şeyler almak istiyorum trene binmeden evvel, çünkü trende fiyatlar biraz daha pahalı oluyor. Burada da hep böyle aromalı sular var. Şimdi istediğimi bulamadım ya. Sade su yok. Neyse bakalım şu taraftan alacağız. Burada bir de şöyle bir şey var. Yani su iki çeşit. Gazlı ve gazsız diye satılıyor. Yani soda yok. Arkadaşlar tren istasyonu karşıdaki bina. Tahmin edebileceğiniz üzere. Burası da bir çeşme. Ama şöyle bir özelliği var bu çeşmenin. O yüzden size göstermek istedim. Enemy of the Gates diye bir film var. Savaş kapımda diye herhalde tercüme edilir. Kapıdaki savaş ya da o şekilde. Onun çekildiği yerlerden bir tanesi. Gerçekten de ayrıca iyi de güzel de bir film. İzlemediyseniz izlemenizi de tavsiye ederim. Burada çekilmiş. O yüzden burayı da size bir göstereyim istedim. Şimdi giriş şu tarafta. Sol tarafta, oradan trene geçiyorum artık. Koca markette de su kalmamış yani. Sade su kalmamış. Bakalım başka bir yerden bulacağız artık. Tabi bu da enteresan yani. Su nasıl kalmıyor? Şimdi insanız abi. Su içmemiz gerekiyor. Bu suyu bir de parayla satıyorsunuz ve bulamıyoruz. Her yerde 2. Dünya Savaşı, Stalingrad Muharebesi süslemeleri, kabartmaları var. İçeride de böyle o dönemden kalma eski teçhizatlar var arkadaşlar. Böyle bir bölümde de yine savaşın etkilerini, günümüze yansımalarını görebiliyorsunuz. İkinci yoldaymış arkadaşlar benim trenim. Bunun bir olduğunu varsayıyorum. İkinci yolu bulalım bakalım. Platformu ve trenimi buldum arkadaşlar. Şurada 2 numaralı platform yazıyor zaten. İşte bu trenle gideceğiz. Arkadaşlar ben 7. vagondayım. Şimdi kendi vagonuma doğru gideyim. Şuradan da hediyelikçi bir su alayım istedim ama hala bir su bulamadım yani. 35 numaralı koltuk. Yine burada sıcak su falan her şey alıyorsunuz ama tabii bu oturma düzenli burası. Şimdi ben 35 numaraya doğru gidiyorum. Şimdi yerime geçeyim. Yerleştim arkadaşlar. Evet 10 dakika kaldı kalkmamıza. Trenim böyle. Volgograd'a veda ediyoruz artık. Mamayev Kurgan yanından geçiyoruz şu an. Volgograd'la Astrahan arası yaklaşık bir 250-260 kilometre gibi ve yol olabildiğine dümdüz, bozkır, step.
verdik. Tren böyle. Aha. Нет. Vermemişiz. Tabi sigara içenler böyle dışarıya koşturuyor ama mola vermemişiz. Kısa bir mola verdik arkadaşlar şimdi. Evet, trenimiz böyle mola vere vere gidiyoruz. Dolayısıyla varışımız akşam 11'i bulacak. Buranın ismi de Vladimirovka. Tam belirlenen saatte vardık arkadaşlar. 23:17 idi. Şimdi saat 23:18. Astrahan'a siz de hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Sonunda vardık. 7 saatlik bir yolculuktan sonra. Yani normal bir yolculuk ama tabii internet yok bütün yol boyu. Dolayısıyla zaman geçmiyor. Yani böyle trenlere binerken kesin yanınızda işte birkaç film indirin, film izleyin, kitap okuyun. Yani uğraşacak, zaman geçecek bir şeyleriniz olsun. Yoksa zor oluyor. Astrahan. Ya bu kadar herhalde hayvan seven başka da bir ulus, millet yoktur diye düşünüyorum ya. Bu kadar. Yani bunlarla birlikte seyahat ettik. Çok da sevimliler. Astrahan'a tekrardan hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şöyle ışıklı yerleri, yolları göstereyim size. Tren istasyonu bu. Yanımdaki bina. Çıktık. Ve şurası da yüksek ihtimalle girişi. Şimdi ben buradan bir taksi çağırmaya çalışacağım önce. Eğer olmazsa bu bekleyen abilerden bir taksi alacağız. Çünkü сейчас не надо, спасибо. Yani Yandex taksiden, uygulamadan çağırmaya çalışacağım. Eğer olmazsa tabi burada abiler bekliyorlar zaten öpmek için. Artık öptüreceğiz biraz, yapacak bir şey yok. Beklediğimden daha büyük bir yer gibi burası. Aslında tabi yani 500 binin üstünde nüfusu olan da bir yer. Bakın burası tamamen tren istasyonu. Astrahan bir tren garı yani. Ben şimdi taksimi çağırdım buraya gelmesini. Umut ediyorum. Şu tarafta da yine böyle büyük bir otel var. Meydan gayet büyük ve güzel. Arabam bu. Taksi geldi. Здравствуйте. Abiyle şöyle bir. Добрый вечер. Кирова. До Кирова. Это со мной. Может, положить? Давайте. Если не проблема, давайте. Aha. Evet, Taksim geldi arkadaşlar. Şöyle ben şimdi yavaş yavaş. Здравствуйте еще раз. Uygulamadan geldi. Böyle daha uygun, ucuz oluyor. Şimdi otele doğru gidiyorum. Abiyle de konuştuk, geziyorum dedim de bir ömür yetmez Rusya'yı gezmeye. Ne yapıyorsun sen? Haklı. Otelimde burası. Geldim. Gece 12 oldu. Allah'tan dün haber verdim ama rezervasyonumu da hemen dün internetten yaptırdım. Art Hotel na tretjem etajı. 3. kattaymış otel. Ve oteli aradım. Dedim ki ben birazcık geç geleceğim. Bilginiz olsun. Onlar da kabul ettiler. Asansörümüz var mı? Var. Evet. Art Hotel. Çıkalım bakalım. Arkadaşlar evet. Astrahan'a geldik. Uzun bir tren yolculuğundan sonra. Güzel oldu. Şimdi size bugün de
Otelimi de göstereyim hazır gelmişken. Evet, otel temiz ve güzel görünüyor. Resepsiyon şu taraftaymış. Gidelim bakalım. Evet, burası resepsiyonumuz. Родственник, я только покажу, как люди живут здесь или городе, вот так. Evet arkadaşlar, burası kalacağım otel. Gayet de güzel gördüğünüz gibi. Sağ olsun resepsiyon hanımefendi de yardım ediyor bana. Şimdi ona şeyi soracağım. Nereye gidilir, neler yapılır? Onları anlatmasını rica edeceğim. Bakalım neler diyecek. Burada ben bu odada kalmayacağım ama burayı da göstereyim dedim size. Bakın. İsterseniz böyle bir yerde de kalabilirsiniz diyor. 90 metrekare, yani bir daire gibi bir odada varmış. Tabii ben burada kalmayacağım. Burası сколько стоит вот это? На одного 5900 рублей, без завтрака. Без завтрака. Завтрак сколько стоит? С завтраком выходит 6350. Что вы думаете про Турцию? Я хочу в Турцию. Дай бог. Можно? Да, конечно. Evet, böyle jacuzzi de var yani. Güzelmiş. Ama pahalı tabii bizim için. Спасибо. Не на что. Вас зовут Екатерина. Хорошо. Спасибо. Hemen odamı da size şöyle bir göstermek istiyorum. Böyle bir boy aynam var. Bakın 2 tane valizle geziyorum bu arada, şöyle ufak. Banyomuz böyle. Tabii bu oda ekonomi oda. O yüzden bu şekilde geceliği 2500 rubleden daha az değil. 2500 ruble arkadaşlar buranın geceliği. Yine gördüğünüz gibi yatağım şöyle, bu sefer çok büyük olmasa da yine de bir kişi için yeterli. Televizyon, mobilyası. Oda temiz ve iyi. Önemli olan o. Hem de yine merkezde. Oo. Efes var burada ya. Export. Evet, bir dolabım ve minibarım da var yani gördüğünüz gibi. Çayım, kahvem, her şeyim var. Güzel bir yer. Şöyle şehrin de dedim ya merkezindeyim. Yolda gelirken arkadaşlar trendeki görevli hanımefendiyle konuştum biraz. Nerelisin dedi. Dedim Türk'üm. Siz işte biraz konuştuktan sonra dedim ki siz Türkiye'ye geldiniz mi? Hayır, gelmedim dedi. Gelmek istedim ama gelmedim çünkü dedi burada insanlar Türklerin Rusları kazıkladığını söylüyorlar dedi. Ben dedim herkes öyle değil ama kadının böyle bir görüşü oluşmuş yani. Tabi bu beni aslında duyunca üzdü biraz. Sizle de paylaşmak istedim. Çünkü yani gerçekten bizim sahil kesimimizde özellikle tabii ki çok iyi esnaflar vardır. Yanlış anlaşılmak da istemem ama yani insanları böyle kazıklıyorlar falan gibi şeyler olduğu için bunu söyleme ihtiyacı duydum. Yapmayın abi ya. Yapmayın gerçekten yani. İnsanlar gelsin gitsin Türkiye'ye. Yani böyle yapınca, kandırınca gerçekten yani ülkenin ismini de zedeliyorsunuz. Yani bu sadece hani sizin orada yaptığınız bir şeyle kalmıyor. O yüzden gelen herkese bence iyi davranmak, kibar davranmak ve kandırmamak gerekiyor. Ve Rusya'da gezmekten en çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Yani yaşamaktan en çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi, kendini güvende hissediyorsun kardeşim. Yani burada mesela bir restoranta gittiğinde de ya da bir işte bir şey aldığında da kazıklanmayacağını biliyorsun. Fiyat neyse o ortada. Onu alıyorsun. Ha, pahalı yerler var mı? Var, yok. Yani pahalı olduğunda en başta biliyorsun. Gitmek istersen gidiyorsun, istemezsen gitmiyorsun. Yani demem o ki arkadaşlar, güvenlik bir yerde seyahat ederken çok önemli bir şey. O yüzden lütfen siz de buna dikkat edin. Özellikle gelenlere, misafirlerimize, tabii dünyanın neresinden olursa olsun iyi davranmak lazım. Mesela burada yine Rusya ile ilgili gerçekten dışarı çıktığımda mesela kapkaç olmayacağını biliyorum ya. Yani birisi gelip işte telefonunu çalmayacak. İşte kamerayı trende bırakıyorum falan, bir yerlere gidiyorum. İşte çok affedersiniz lavaboya falan gidiyorum, geliyorum, kamera hala yerinde. Yani Türkiye'de mesela bunu yapmam herhalde. Ya bu da birazcık böyle işte nasıl dersiniz yani önlemini almak, ama kendi insanımdan bile bu önlemi alıp yani Rus vatandaşlarından bu önlemi almıyorsam lütfen bizim de artık şapkamızı bir önümüze alıp düşünmemiz gerekiyor.
Bunu da sizinle paylaşayım dedim. Yani bu videoyu da böyle kapatmış olayım arkadaşlar. Yani bugünkü videonun da sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere.